Herkese merhaba. F3 Pro'nun motor rulman değişimini problemsiz şekilde tamamladım. Videosunu da yayınladım. Eğer aşamaları merak ediyorsanız motor rulman değişim videosuna sağ üst köşeden bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Cihazı geri toplarken şöyle bir problem yaşadım. Bu reflektörlerin takıldığı plastik yan kapaklar vidaların düzgün şekilde sıkmama rağmen vida yuvaları deforme olup zarar gördüğü için her iki tarafta vidalar tutmadığı için montajını yaptığım yerden geri ayrıldı. Bunun sebebi bu vidanın üzerinde mavi renkte gördüğünüz cıvata sabitleyici normalde plastiğe temas etmemesi gerekiyormuş. Sadece metalden metale uygulanması gereken bir kimyasalmış. Ben de bunu bolca uyguladığım için bu plastik yerlere temas edip bir güzel buraları eritmiş. Bu yuvaların tamiri için düşündüğüm bir yöntem var. Küçük metal pullar buldum. O pulları bu yuvaların üzerine yerleştireceğim. Yine ısı uygulayarak bendeki lehim makinesiyle bunların üzerine baskı uygulayarak bu yuvaların içerisine gömülmesini sağlayacağım. Böylelikle vidalar direkt bu metallere tutunmuş olacak. Nalbur'da bu deliklere uygun küçük pullar bulamadığım için elimdeki bulduğum eski metal malzemeleri bu şekilde keserek yuvarlak hale getirmeye çalışıyorum. Bu tamam. Yine aynı şekilde diğer şu metal malzemeyi de kesip yuvarlak hale getireceğim. Elimdeki metaller paslı olduğu için onları VD40 uygulayarak pastan arındırmaya çalışacağım. VD40 pası temizleyemedi. O yüzden hepsini tek tek zımparayla temizlemeye karar verdim. Bu işlemin sonunda da pullara yine tek tek VD40 uygulayarak pastan tamamen arındığına emin olmaya çalışacağım. Evet, pulları tamamen pastan arındırdım. Şimdi artık pulları vida yuvalarına ısı vererek gömmeye çalışacağım. Evet, dikkatli şekilde baskı uyguluyorum. Sağa sola kaydırmadan ısınıp yuvaya gömülmesini bekliyorum. Burada kaymaması ve yuvaya düz bir şekilde giriş yapması çok önemli tabii. O yüzden çok dikkat ederek hareket ediyorum. Evet, plastiği iyice eritip içeri gömüldü bence. Çok da fazla derine inmesini istemiyorum. Artık böyle yavaş yavaş yandaki plastikleri şöyle pulun üzerine kapatarak pulun yerini sağlamlaştırmaya çalışacağım. Dikkatli bir şekilde plastikleri eriterek pulun üzerini kaplamasını sağlayacağım ki pul tekrar oradan yerinden çıkmasın. Yerinde sabit şekilde kalabilsin. Şimdi vidanın buradan geçip geçmediğini bir kontrol edeceğim. Şöyle bakıyorum. Yani muhtemelen eriyen plastik pulun çemberini biraz daralttı. Çünkü normalde evet vida rahatlıkla bu puldan geçebiliyordu. Daha önce denemiştim. Evet, burada belli ki plastik biraz çemberi daraltmış. Şöyle
Plastik kalıntılarını maket bıçağıyla biraz temizleyip tekrar deneyeceğim. Orada gereksiz bir eriyen plastiğin bir birikimi oldu tabii. Doğal olarak. Ondan bir kurtulmaya çalışacağım. Evet, şöyle tekrar deneyelim. Evet, geçiyor. Gayet iyi. Şöyle diğer taraftan da asıl vidanın girdiği yerden denediğimde evet gayet düzgün bir şekilde artık vidamız oradan geçiyor. Şöyle son bir kontrol daha yapacağım. Vidanın yerinin şöyle sağlam olduğundan emin olabilmek için. Evet, burası tamam. Şimdi sıra burada. Böyle sıvı contanın erittiği plastik kalıntısından kurtulmaya çalışıyorum. Belki bu sefer çok fazla plastik kalıntısı olmaz. Vizeyi engellemez diye böyle bir kazımaya çalışıyorum orada plastiği. Tamamdır. Şimdi pulu yerleştirip işleme başlayalım. Yine burada dikkatlice baskı uygulayacağım. Isınıp yine vida yuvasına metalin gömülmesini bekliyorum. Çok fazla kaydırmadan şöyle yavaşça. Evet. Yavaş yavaş içeri gömülüyor. Burada çok baskı uygulamamaya da dikkat ediyorum çünkü sağa sola kayarsa bu sefer vidanın geldiği yönü bozabilir. Montaj aşamasında sorun olur diye. Ona da dikkat etmek gerekiyor tabii. Evet, şimdi yanlardan yeterince gömüldüğüne emin olduktan sonra yine plastiği eriterek pulun zeminini, pulun olduğu yeri bu şekilde sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Şöyle biraz daha bastırıp pulun düzgünce oturduğundan emin olmaya ve yerinin sağlam olduğundan emin olmaya çalışıyorum tabii. Biraz sabır gerektiren bir iş. Şöyle yine üzerinde plastiği kapatarak bu işlemi de yavaş yavaş sonuçlandıracağım. Ve diğer kapağa geçiş yapacağız. Evet, tamam gibi görünüyor. Bence gayet sağlam oldu. Şöyle her iki tarafı da kontrol ediyorum. Gayet düzgün. Bu tamam. Şimdi sıra diğerinde. Aynı uygulamayı, aynı işlemi diğer kapağa da yapacağım. Aslında bu sefer burada işin mantığını biraz daha çözüp daha pratik şekilde şöyle ısıtarak, dik bir şekilde bastırarak daha pratik, daha düzgün şekilde metalin yuvaya gömülmesini sağlamaya çalışıyorum. Tabii tecrübeyle biraz daha düzgün şekilde yapmayı öğrenmiş oldum ama işte bitti.
sonuçta. Şöyle yanları yine aynı şekilde eriterek metalin etrafını plastikle kaplıyorum. Bence gayet güzel oldu. Sağlam bir şekilde plastiği metal pullarla desteklemiş oldum. Vidaların buraya montaj aşamasında güçlü şekilde tutunabileceğinden artık eminim diyebilirim. Metali yuvalara gömme işlemi tamamlandı. Tabii vidanın geçip geçmediğini denediğimde yine aynı şekilde eriyen plastiğin o yuvaları böyle biraz doldurduğunu gördüm. Ona da şöyle bir çözüm buldum. O yuvaların içerisine birikmiş olan erimiş plastiği çıkartabilmek için şöyle bir matkap ucunu metale gelene kadar çevirerek oradaki gereksiz plastik kalıntılarını yavaş yavaş temizleyip vidalara daha geniş bir alan açmaya çalıştım. İşte burada görüldüğü gibi vidalar tam anlamıyla geçmiyor ve bu karşı tarafa tutunamayacağı anlamına geliyor. Bunu da bir şekilde matkap ucuyla böyle metale inene kadar dikkatli şekilde oradaki kalıntıları temizleyerek bu sorunu da çözmeye çalışıyorum. Evet, içlerinden bayağı bir plastik çıktı. Bayağı temizledim. Ve artık vidamda istediğim oranda yuvadan dışarıya çıkacak şekilde istediğim oranda geçiyor. Bu benim için yeterli bir oran. Vidanın rahat bir şekilde geçmesi ve montaj esnasında problem yaşamamam için gayet yeterli diye düşünüyorum. Evet, işlem bitti. Artık kapakları umuyorum ki bir sorun yaşamadan scooter'a monte edebiliriz. Tam olarak şöyle şu şekilde duracak. Eğer bu işlem vidaların yönünü bozmamışsa montajda bir aksilik yaşayacağımı düşünmüyorum. Eğer vidalar tam anlamıyla karşılığını bulursa şu şekilde reflektörde takıp montajı tamamlayacağız. Bakalım. Evet, yine az da olsa cıvata sabitleyici sürdüm. Artık metalim var. Korkmama gerek yok. Orada eriyecek bir plastik kalmadı. Bu tamam. Şimdi diğer vidaya da şöyle cıvata sabitleyiciyi sürüp onu da güzelce bir sıkalım. Evet, gayet sağlam oldu. Şöyle bir bakıyorum. Gayet sağlam oldu. Hatta böyle eskisinden de sağlam olduğu gibi. Güzel. İşten memnunum. Bu tamam. Şimdi diğer taraf. Ona da yine cıvata sabitleyicimi uygulayıp şöyle yavaş yavaş vidasını sıkıyorum. Bir problem yok gibi. Bu da tamam. Bir sorun yok. Şöyle dediğim gibi hatta eskisinden daha sağlam bile diyebilirim. Güzel oldu. Reflektörü takıp bu işlemi de burada sonlandırabiliriz. Teşekkürler izlediğiniz için. Bence gayet iyi bir çalışma oldu. Kullanıcı deneyimlerimi aktardığım inceleme videolarının ve bu tür kendin yap tarzı içeriklerin kanalımda sayısı gittikçe artmaya başladı. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.